Her yıl binlerce koloni sönüyor, tonlarca sahte bal piyasaya sürülüyor ve maalesef birçok üretici arıcılığı zarar ederek bırakıyor. Peki sorun nerede? Kulaktan dolma bilgilerle her duyulanı kovana uygulayarak sürdürülebilir bir üretim yapmak imkansızdır. Arıcılık, duygusallığı ve deneme yanılma yöntemini kaldırmaz. Kovan yönetiminin tamamen nesnel, biyolojik ve arazide kanıtlanmış kuralları vardır. Bugün Üretim Akademisi'nde arıcılıkta başarıyı tesadüf olmaktan çıkaran 5 bilimsel ve altın kuralı inceliyoruz. Birinci kural, genetik uyum. Dünyanın en çok bal yapan arısı diye bir kavram yoktur. Bölgesine en iyi adapte olmuş arı vardır. Türkiye, genetik çeşitlilik açısından devasa bir zenginliğe sahip. Trakya karniol, Anadolu, Kafkas veya Muğla arısı. Milyonlarca yıllık doğal seleksiyon sonucunda bu ırklar, bulundukları bölgenin florasına, kışlama şartlarına ve hastalıklarına karşı direnç geliştirmiştir. Ülkemizi bir gen çöplüğüne çevirmemek ve kış kayıplarını minimize etmek için dışarıdan ithal edilen popüler ırklar yerine bulunduğunuz coğrafyada ıslah edilmiş yerli ırklarla çalışmak en nesnel ve garantili üretim stratejisidir. İkinci kural, arılık mimarisi ve konumlandırma. Bir kovanı rastgele bir tarlaya bırakamazsınız. İdeal bir arılık, sabahın ilk güneşini alacak şekilde güneydoğuya bakmalıdır. Bu durum, arının mesaisine erken başlamasını sağlar. Kovanlar arası mesafe, tarlacı arıların şaşırıp kovan sapması yaşamaması için kritik bir önem taşır. Etrafta ayçiçeği, üçgül otu veya okaliptüs gibi nektar akımını destekleyecek zengin bir flora planlaması yapılmalı ve en önemlisi, arılığın 500 metre çapı içerisinde kimyasal atıklardan uzak, temiz bir su kaynağı bulunmalıdır. Su yoksa yavru atımı da durur. Üçüncü kural, kalıntısız ve dirençsiz varroa mücadelesi. Sentetik kimyasallar, amitraz, flumetrin ve benzeri, kısa vadede çözüm gibi görülse de hem peteklerde kalıntı bırakır hem de varroa akarında hızlı bir bağışıklık yaratır. Bilimselce sürdürülebilir mücadele organik asitlerle yapılır. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde hava sıcaklığına bağlı olarak doğru dozajda uygulanan formik asit ve kış salkımında damlatma veya buharlaştırma yöntemiyle uygulanan oksalik asit, bu asitler balda kalıntı bırakmaz ve akarın direnç geliştirmesini engeller. Kendi sofranıza koyacağınız bala zehir karıştırmamak sadece ahlaki değil, aynı zamanda teknik bir zorunluluktur. Dördüncü kural, asgari müdahale prensibi. Arıların kovan içinde kusursuz bir iklimlendirme ve sterilizasyon sistemi vardır. Arılar petek aralarını propolisle kaplar, içerideki nemi ve ısıyı tam 34,5 derecede sabit tutarlar. Sırf meraktan veya kontrol dürtüsüyle kovanı her gün açmak, aşırı duman, körük kullanmak bu sterilizasyonu bozar. Kovanın iç ısısının tekrar toparlanması koloninin saatlerini hatta günlerini alır. Yavru çürüğü hastalıklarının ve kovan terklerinin en büyük sebebi aşırı ve gereksiz arıcı müdahalesidir. Kovanı sadece ne yapacağınızı planladığınız anlarda hızlı ve hedef odaklı açın. Beşinci ve son kural, sırlanma ve yoğunluk. Nektarın bala dönüşmesi biyokimyasal bir süreçtir. Arılar kendi enzimlerini katarak balın su oranını %20'nin altına düşürür ve balı mumla sırlar. Suyu uçurulmamış, sırrı tamamlanmamış bal, hasat edildikten sonra ekşime ve fermantasyon yapar. Gerçek bal kendini ağırlığıyla belli eder. Olgunlaşmış, suyu tamamen uçmuş standart bir teneke çiçek balı, terazide net 27,2 kilogram gelir. Üretimi manipüle edip erken sağım yapmak, verimi değil sadece su oranını artırır. Kalite, sayılarla ölçülebilen nesnel bir gerçektir. Arıcılık, doğanın kurallarını anlayıp ona müdahale etmeden asiste etme sanatıdır. Bu 5 kuralı kovanlarınıza entegre ederek hem kolonilerinizi koruyabilir hem de gerçek, doğal ürünler elde edebilirsiniz. Sürdürülebilir üretim ve teknik tarım konularında daha fazla bilimsel içerik için Üretim Akademisi'ne abone olmayı unutmayın. Bereketli sezonlar dileriz. Üretim Akademisi